Şehir kaos abi. Bu bölüm acayip kaos. Köpekler falan var kafeslerin içinde. Artık bu köpekleri yiyorlar mı yemiyorlar mı bilmiyorum. Çin mahallesi olduğu için biraz şüphelendim. Gaspa vesaire daha çok meyilli oluyorlar. Gasp, hırsızlık vesaire işte buna dikkat edeceksiniz. Yapacak bir şey yok yani. Marama Togriya. Ano ba? What is your name the channel? My name is Oğuzhan. What is your name? My name is Elmark. Elmar. Oh, that's from your from friend. Philippines, huh? Yeah. Yeah, Philippines. nice to meet you, nice to And meet you. This is my Tito. Ito. Ito. Tito Pogi. How is it going live? Great. 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 Philippines Yeah. is good. Yeah. Yeah, It's yeah. good. Philippine people is very good. Hot. Yeah, of course, too hot. 44 Celsius. Yeah. Where are you from? From Turkey. Turkey. You know Turkey? Yeah. Turkey is wonderful country. It's my dream. Turkey. Yeah. Yeah. You must come. Yeah. Come. Definitely. Very good. In the Istanbul. I live in Istanbul. Istanbul very good. Thank you so much. Thank you so much. Nice to meet brother. you. İnsanlar böyle arkadaşlar. Sohbet ediyorlar, muhabbet ediyorlar. Türkiye'ye gelmek hayaliymiş. Hayalim diyor buraya gelmeyi. Oraya gelmek diyor hayalim diyor. Bu şekilde. Tuk-tuk'a bindim şimdi. Tuk-tuk'la gidiyorum. Chinatown'a, Çin Mahallesi'ne. Bu gideceğim yer dünyanın en eski Çin Mahallesi. Çin Mahallesi'ne geldim. Filipinler'deki Çin Mahallesi. Bu Çin Mahallesi dünyadaki en eski Çin Mahallesi. Öyle söyleniyor yani. İlk kurulan Çin mahallelerinden biriymiş burası. Şimdi buraya geldim işte burada sokak lezzetleri var yine aynı şekilde mağazalar vesaire var. Bu gittiğim turlarda gördüğüm gibi aynı şekilde burada var ama burası gerçekten biraz daha farklı geldi bana. Güzel geldi. Şöyle etrafı göstereceğim şimdi size. Böyle tuk-tuklar falan var. İşte yemek yemek istersiniz, işte gezmek isterseniz falan. Bu Çin Mahallesi'nde bunu yapabilirsiniz. Her yer ışıl ışıl böyle görüyorsunuz zaten. Bayağı büyük burası. Gelip görebilirsiniz. Dediğim gibi burası dünyanın en eski Çin Mahallesi. Farklı lezzetler var. Böyle bakabilirsiniz bunlara. Hello. What is this? What is this? This is all vegetarian. All vegetarian? Okay. Vejetaryen ürünleri. Et değil. Hello. What is this? Rice pizza. Diyorum ya abi. Şey bile çekmiyor yani hani. Ürünün kendisi bile görünce çekmiyor yani tadı. Tadını geçtim artık. Böcek falan yedim ben ama bu başka bir şey ya. Anlayamadım ne olduğunu. Söylüyorlar onu da anlamadım ya. Bu şekilde. Artık balık mı? Balığa benziyor. Kadının söylediğini anlamadım. Bir şeyler söyledi ama şöyle böyle vesaire diye. Çok anlayamadım. Şimdi burası böyle düz devam ediyor. Daha farklı şeyler de var. Bazı yerler şu an kapalı, bazı yerler açık. Şimdi şöyle bir şey var. Buraya geldiğiniz zaman kesinlikle unutmayın. Telefonunuza, kameranıza falan sahip çıkın. Ben şimdi kameramı bileğime bağladım. Tabii yani bir nebze de olsa bir önlem ama her an gidebilir. Kapkaççılar falan burada aşırı varmış. Hiç anlamıyorsunuz diyor. Bir anda diyor gidiyor diyor yani telefonunuz, kameranız, cüzdanınız, çantanız anında saniyeler içinde. Motorcular gelip alıyor. Ondan sonra ne bileyim farklı böyle yolda insanlar sizi çevirebiliyor vesaire. Öyle güvenli diyenlere falan pek aldırmayın. Çünkü ben çekim yaparken o tuk-tukçu çocuk da söyledi bana. Dedi ki böyle hani dikkat edin dedi kameranıza vesaire. Çok dedi garanti değil dedi yani. Her an dedi pat dedi biri dedi, alıp gidebilir dedi. Tuk-tukun içindeyken bile dedi gidebilir yani dedi. Dışarıda geçtim. O yüzden ona dikkat ediyorsunuz dediğim gibi.
Şöyle bir şey aldım, bilmiyorum, siyah. Hiçbir fikrim yok tadı hakkında. Meyve ama fena değil. Hurmaya benziyor. Hurma değil, incire de benziyor biraz. Hurma incir arası bir şey şöyle. Siyah. Güzel. Fena değil. Oradaki çocuklar hediye ettiler. Sohbet ettim ya. Para vermiyor. Bizden olsun dedi. Burası da bu şekilde. Nereden baktınız 1 kilometre uzunluğunda bir cadde burası. Sağlı solu giriş yerleri de var. Chinatown. Güzel. Buraya gelinir arkadaşlar. Genel olarak Chinatown'u gezmek isterseniz gelebilirsiniz. Buraya gelip gezebilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum var. Aşırı şekilde burada şey var arkadaşlar. Yani dilenci çocuklar falan yakanızı bırakmıyorlar abi. Sürekli para 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 para. Ya fakirlik, Filipinler fakir, evet. Yani yapacak bir şey yok buna. Kırmadan, üzmeden göndermeye çalışıyorum. Ben de video çekiyorum falan işte. Gidin falan demeye çalışıyorum. Çocuklar yani dünyanın her yerinde çocuk. Chinatown bu şekilde. Gelirseniz Manila'ya buraya da mutlaka uğrayın. Budist tapınağına geldim, yine Manila'nın içindeyim. Filipinler'de. Hinduizm'e göre biraz daha farklı bunların şeyleri. Şimdi göstereceğim size. Daha farklı işte meyveler falan filan koyuyorlar. Çok yüksek sesle konuşmuyorum. Şu şekilde Tanrı dedikleri heykele şey yapıyorlar, böyle işte meyveler falan sunuyorlar. Böyle güzel güzel kokulu çiçekler var burada. Şu şekilde. Böyle buraya gelip işte dua ediyorlar, adak adıyorlar. Böyle hediyeler falan bırakıyorlar, onlar yapıyorlar. Burada böyle farklı farklı şeyler var. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle küçük küçük böyle heykel gibi gördüğümüz hepsi aynı. Hepsi aynı. Burası Filipinlerin içinde bir yerde kalıyor. Buraya gelirseniz ismini yazarım ben şuraya. Bu mağara çok tehlikeli arkadaşlar. Burada dikkat edin derim biraz. Şimdi iç kısımlarına falan gideceğim. Oraya da göstereyim size iç kısımlarını. Yine aynı şekilde meyveler ikram edilmiş. Farklı bir maç. Şey diyemiyorum, yorum da yapamıyorum. O yüzden kendiniz gelip böyle farklı farklı şeyler var, içecekler var vesaire vesaire. Buradaki tanrılara, bunların inancına göre bu tanrılara bunlar atfediliyor. Bunlara hediye ediliyor. Burası da bu şekilde. Anlattım size elimden geldiğince. Şimdi buraya gelirsiniz, görmek isterseniz falan diye. Burası da bir Budist tapınağı Filipinler'de. Böyle buraya gelebilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Girişte herhangi bir ücret vermezsiniz. Şehir merkezinde yaklaşık yarım saat, 20 dakika oturduğunuza göre değişebilir. 200 liraya falan taksiyle buraya gelebilirsiniz. Dediğim gibi buraya geldiğiniz zaman mutlaka buradaki caddeye dikkat edin. Sokak çok tehlikeli. Bizi taksici de uyardı. Biz biliyorduk zaten. Daha önce araştırmıştım ben. Dediğim gibi buraya da gelirseniz bu arkamda gördüğünüz tapınağa mutlaka uğrayın. Welcome to Manila, the capital of the Philippines. This city is full of culture and history, and you can feel it everywhere you look at. Manila was founded in 1571, and since then it has witnessed a lot of changes from Spanish colonial times up until modern period times. Şimdi Fort Santiago'ya geldim. Buraya göstereceğim size. Buraya geldiğiniz zaman buraya da uğrayın. Burası bir kale arkadaşlar. Şöyle bir girişi var. İçeriye giriş ücretli. Şimdi içeriye gireyim. Size içeriği göstereyim. İçeriye giriş bunların bir parasıyla 75. 100 vereceğim. Şimdi 75 alacağım. Bana 10 falan ver. Bir şey verme. Yok hayır. Yok abi niye veriyorsun? Yok yok verme. Yanına oturacağım. Hadi. Abi bunu ne yapacağım ben ya? Allah'ını seversen bozuk verme bana. Thank you.
Thank you. Şimdi arkadaşlar burası 1571 yılında İspanyollar tarafından kuruluyor ve burası İspanyol üssü olarak kullanılıyor ve hapishanesi olarak kullanılıyor. 1896 yılında José Rizal burada idam ediliyor. José Rizal'ı şöyle anlatayım size. José Rizal Filipinler için çok büyük bir devrimci, işte Filipinlerin ayaklanmasına vesaire sebep olan kişi olarak anılıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda yine aynı şekilde burada işkenceler olmuş, hapishanelerde falan kalan insanlar olmuş. Bayağı bir sıkıntılı dönem geçirmiş burası. Şu anda işte böyle müze olarak kullanılan bir yer burası. Böyle dedim, küçük bir bilgi vereyim size. Buraya gelirsiniz işte. Yani buranın hikayesi bu şekilde. Şu anda size büyük beyaz açı göstereceğim. Bu beyaz aç 1945 yılında Japonya buradan ayrılmadan önce burada çok büyük bir katliam gerçekleştiriyorlar. Bu gördüğünüz beyaz açın tam altında zindanlar var. Denilene göre 600 tane Filipinli burada toplu olarak infaz ediliyor. İşlerinde Amerikalı rehinler de varmış, siviller de varmış. Savaşın kötü yanları bunlar. Burada yaşayan insanlar, buradaki askerler vesaire vesaire neyse. Sonuçta onlar da bizim gibi insanlar ve burada toplu bir şekilde öldürülüyorlar. Size bahsettiğim zindana iniyorum. Bu 600 Filipinli'nin öldüğü zindan. Buradan böyle başınızı eğerek geçmeniz gerekiyor. Savaşın acayını görüyorsun işte. Fotoğraflara bakın. Burada öldürülen, katledilen insanlar 1945 yılında. The chambers we see today are just part of a once bigger complex whose story once made. It proved too damn for its purpose, which led its patterns to move to powder magazines. O zamanlara ait savaşla ilgili heykeller, burada yaşanan zorluklar, hepsini göstermeye çalışacağım size. Şu şekilde gerçek fotoğrafları görebilirsiniz. Size bahsettiğim zindanlar işte burası böyle. Bu zindanlarda insanlar öldürülmüş, katledilmiş. Bu şekilde maalesef. Bir çarşıya geldim. Sokak lezzetleri falan var burada. Şu şekilde. Böyle farklı farklı yiyecekler. Meyveler var, yemekler var. Böyle soğuk soğuk fresh içecekler var. Buraya kendi özgü yemekleri var. Böyle etler var, tavuk. Döner var arkadaşlar, döner. Adamlar döner koymuşlar. Böyle magnetler var, hediyelik eşya almak isterseniz burada. Bu şekilde. Aynı şekilde böyle mantı tarzı bir yemek var. Ablamız yapıyor burada. Bu şekilde gelip burada şey yapabilirsiniz. Hello. What is this? What is the inside? Rice? Fried shop. Ah, fried show. Thank you so much.
And again, we are Double J Acoustics. My name is Jay. Hey, my name is İçinde bir şey var dedi ama anlamadım. Böyle singing şey gibi. to you until 8 bizim p.m. mantıya benziyor. Like to enjoy. Böyle meyveler falan var. Meyveler de yiyebilirsiniz. Ejder meyvesidir. İşte muzdur vesaire. Böyle waffle tarzı şeyler yapıyorlar. Hediyelikçiler, takıcılar vesaire. Burada böyle gelip oturup yiyebilirsiniz. Alacağım. Böyle oturma yerleri var. Şu şekilde. Burada böyle gelip oturup yiyebilirsiniz. Bu şekilde küçük bir yer burası. Bu müzenin olduğu yerde kalıyor. Manila Katedrali'ne geldim. Manila Katedrali 1500 yıllarda yapılmış bir katedral. Burası için çok önemli bir katedral. Şimdi içerisini göstereceğim size katedralin. Etrafı gezeyim. Ne var ne yok bakalım. Karşıda işte yemek yerleri falan var böyle. Hani ben burada yemek yiyemem, edemem diyenler olursa arkadaşlar dikkat edin, ben biraz geri çekiyorum böyle. Telefondan hemen kapıyorlar şeyden. Motorculara dikkat edin. Telefondan hemen kapıyorlar kameraları, telefonları. Ben biraz geri çekiliyorum, o yüzden fazla şey yapmıyorum. Bileğime bağladım ama dediğim gibi yine de ne olur ne olmaz. Bir anda telefon gider. Gider abi, hiç af yok. Saniyelik iş. Bir anda kaybedebilirsiniz telefonunuzu, çantanızı. Bu şekilde. Işıl ışıl abi her yer. Her yer ışıl ışıl. Fakir ülke, yapacak bir şey yok yani. Genel olarak, parasal olarak fakirler. Ve bu yüzden de gaspa vesaire daha çok meyilli oluyorlar. Gasp, hırsızlık vesaire, işte buna dikkat edeceksiniz. Yapacak bir şey yok yani. Biz elimizden geldiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Allah büyüktür. Çok kaos. Şimdi artık Filipinler'de son günüm, böyle bir kısa bir video çekeyim dedim. İşte nasıl gelinir, nasıl gidilir vesaire, ne kadar harcadım gibi. Şimdi Filipinlere ben Asya turumla beraber yani dahil oldu. Filipinler benim Asya turuma dahil oldu. Ben buradan önce Malezya'ya gitmiştim. Malezya'dan Endonezya'ya, Endonezya'dan da buraya gelmiştim. Türkiye'den direkt uçuşlar var mı bilmiyorum buraya. Yani varsa bile aktarmalı olabilir. Belki direkt uçuşlar vardır. Bir fikrim yok. Ben direkt tek uçuşla gelmediğim için bilmiyorum. Onun dışında Manila iyi arkadaşlar. Şöyle işte bazı bölgelerinde demiştim ya size. İşte hırsızlık oluyor, gasp oluyor vesaire vesaire. Böyle şeyler olabiliyor. Bunlara dikkat edeceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. Onun dışında Manila'nın halkı güzel. Bir problem yok. Yani ben şu durduğum günler boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İşte sıkıntılı bölgelerine de gittim vesaire vesaire. İnsanlarla sohbet etmeye çalıştım ama herhangi bir şekilde bir problem yaşamadım. Güzel. Manila'ya gelinir mi? Manila'ya gelinir. Şu anda burada 7 Nisan, hava çok sıcak. Yani zaten sürekli terliyorum, görüyorsunuz. Aşırı bir şekilde nem var. İşte bunu göz ardı etmeyin. Çok böyle işte terleyen bir insansanız
işte sıcağa gelemiyorsanız falan ya bu bölgeler yani Endonezya, işte Malezya falan aşırı sıcaktı. Oralar daha sıcaktı buraya göre. Dediğim gibi buraya gelmek isterseniz Manila böyle. Büyük bir şehir, güzel bir şehir. Bana kalırsa gelişmiş bir şehir. Yani bazı bölgeleri gelişmiş. Bazı bölgeleri bayağı bir fakir kalmış. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde bir sonlandırayım dedim videoyu. Bir akşam videosu çekeyim dedim son kez. Çünkü şimdi otelime gideceğim. Yarın uçuşum var. Farklı bir şehre gidiyorum buradan. Tayvan'a geçeceğim. Taipei'ye. Böyle dedim son bir anlatmaya çalışayım size. Genel olarak Manila'yı. Şehir ucuz. Şöyle söyleyeyim. Bizim orada işte 300 lira yiyeceğiniz tatlıları burada 100 lira, 150 liraya yersiniz. Aynı şekilde içecekler de öyle mesela. Bizim orada nasılsa burada 2x aşağısı, 1,5x aşağısı öyle söyleyeyim. Gayet uygun. Yemekler de uygun. Çok pahalı değil yani. Gelmek isterseniz Manila'ya. Dediğim gibi dikkat etmeniz gereken şeyler var. Hırsızlık gibi, gasp gibi. Bunlara dikkat ederseniz, çok böyle göz önünde bulunmamaya çalışırsanız, kameranızı çok göstermemeye çalışırsanız benim gibi yani bu şekilde olursa problem yaşamazsınız. Onun dışında bir problem yok. Böyle bir kapanış yapayım dedim. Size anlatmaya çalıştım dedim. Son olarak. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.